Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok uğraşılmış gibi görünen ama aslında çok kolay olan bu bluzu yapacağız. Birkaç gün içerisinde yapıp kullanabileceğiniz çok şık bir bluz oluyor. Haydi anlatımına geçelim. Şöyle iki renkli bir bluz olacak. Modeli çok basit. Model kurulumu çok basit. Arttırması, eksiltmesi olmayan bir bluz yapacağız. Öncelikle kullandığım iplerden bahsetmek istiyorum. Ben genellikle yazlık projelerde, yani baharlık ve yazlık projelerde şu tarz ipleri tercih ediyorum. Oxford markasının Eco Cotton ipleri. Aslında bu ipler birçok markada da var. Farklı markalarda da şu kalitede ipleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Modelin kurulumuna ve anlatımına geçmeden önce bedeninden bahsetmek istiyorum modelin. Bu beden, bu sayılar, şu an vereceğim sayılar 38 bedene tekabül eden sayılar. Arttırmak isterseniz daha fazla zincirle başlayarak da arttırma yapabilirsiniz. Ben başlangıçta kullandığım teknik tamamen zincir tekniği değil. Şöyle halkalar yaparak halkaların üzerlerine modeli kuruyorum ki tekrar bir kenar zinciri yapmama gerek kalmadan şu şekilde düzgün bir görünüm elde edebilmek için. Öncelikle kaç tane, yani bu halkalardan kaç tane yapacağıma karar verebilmek için kaç santimlik bir örgü yapacağım, kaç santimlik bir bluz yapacağım kısmına karar vermem gerekiyor. Bu noktada üzerinizde iyi olan, yani kalıbını beğendiğiniz bir bluzu referans alabilirsiniz. Kalıbını beğendiğiniz bir bluzun beden ölçüsünü santim cinsinden ölçerek kaç santime denk geliyor veya zincir çekip kaç zincir buraya denk geliyor, bu kadar genişliğe denk geliyor diye zincir ölçüsüyle de bakabilirsiniz. Benim bedenime göre, yani 38 bedene göre toplamda 25 tane şu halkalardan yaptım. Birer tane ikili trabzan grupları yaptım. Yani toplamda aslında benim burada bu modelim için elde ettiğim zincir sayım 75 zincirdi. Ben modeli 75 zincir üzerine kurdum. 75 zincir toplamda yaklaşık olarak 50 santime denk geliyor. Siz ipinizin kalınlığına göre bu zincir sayısı daha farklı olabilir veya elinizin ölçüsüne göre veya kullandığınız tığ ölçüsüne göre farklı olabilir. Ben 4,5 numara tığ kullandım bu çalışmayı yaparken. Sadece modelin net oturması için azaltmalarınızı yaptıktan sonra 5'in katı olacak şekilde zincir sayınız olmalı. Yani 72 zincir veya 78 zincir veya 61 zincir olamaz. Öyle olursa eğer modelin şu yan tarafları tam olarak oturmaz. Model 5 tane trabzandan oluşup 5 tane trabzanla bitiyor. Ben de anlatımı buna göre yapacağım ama eğer sayıları farklılaştırmak isterseniz dediğim gibi 5'in katları olacak şekilde belirlemeniz gerekir. Bu dev halkaları oluşturmak için, şu halkaları oluşturmak için tığıma ipi doladım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipi doladım. Birinci zincirin tepesine batıp bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir halka oluştu bakın. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma ipi doladım. Bu halkanın içinden geçiriyorum. 1, 2, 3 tane 3 kere de çekiyorum ve üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığıma ipi doladım. Tekrar halkanın içinden geçiriyorum. Bakın herhangi bir zincire falan batmıyorum. Direkt şuradaki boşluk, şuradaki halkanın içinden geçiriyorum. İpi çekiyorum ve üçlü trabzan yapıyorum bir tane. Bakın böyle halkalar oluşuyor. Bu halkalar şuradaki halkalar aslında. Bu şekilde bu halkalardan toplamda 25 tane yapıyorum. 5 tane bu halkalardan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu halkaların bir tarafı trabzandan oluşuyor, bir tarafı zincirden oluşuyor. Biz zincirden olan kısmın üzerinden çalışacağız. Trabzanlı kısımlar aşağıda kalacak. O yüzden işimi ters çeviriyorum. 3 tane zincir çekmiştim. 2 tane de ikili trabzan yapıyorum.
Ve burayı üçlü gruba tamamlamış oluyorum. Diğer halkanın içine geçiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer halkanın içine geçiyorum. Bütün halkaların içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada da bakın herhangi bir şekilde bir zincirin üzerine, içine falan batmak yok. Direkt şu halkanın içinden geçiriyorum. 1 2 3 tane. Şöyle biraz çektiğiniz zaman oturmuş oluyor. Üçlü trabzanlar yapıyorum. Toplamda 75 tane zincirim oluşmuş olacak bu şekilde. 25'li grupların üzerine üçlü trabzanlar yaptım. Şimdi sonuna kadar geldim. Bütün halkaların içerisine 3 tane trabzan grubunu oluşturmuş oldum. 3 tane zincir çekiyorum. Modeli ters çeviriyorum. Toplamda 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Her bir trabzanın tepesine. 1, 2, 3, 4 tane. Yani 5 tane ikili trabzanım olmuş oluyor. Bakın şuradayız. 2 tane zincir çekiyorum. Alt sıradaki 2 tane zinciri atlıyorum. 3. zincirin içine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı zincirin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi şu topu oluşturacağız. O yüzden 5 tane ikili trabzan yaptım. 5. trabzanı yaptıktan sonra ipi serbest bırakıyorum. Tığı ipten çıkartıyorum. 1. trabzanın tepesine tığ geçiriyorum. Serbest bıraktığım ipi alıyorum. Bu trabzanın tepesinden geçiriyorum. Bakın şöyle bir top oluşmuş oldu. 2 tane zincir çekiyorum. Alt sıradaki 2 tane zinciri atlıyorum. 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıradaki 4 zincirin içine de birer tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 5 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Bakın şu şekilde, şöyle uzaktan bu şekilde, yakından da şu şekilde olmuş oluyor. Bütün sırayı bu şekilde ilerletiyorum. 2 tane zincir çektim. 2 tane boşluk bıraktım. 3. boşluğun tepesine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Topu oluşturmak için. İpi serbest bıraktım. İlk trabzanın tepesine tığımı geçirdim. Serbest bıraktığım ipi yakaladım. İçerisinden kaydırma yöntemiyle geçirdim. 2 tane zincir çektim. Tığıma ipi doladım. 2 tane boşluk bıraktım. 3. zincirden itibaren 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Bütün sıra aynı şekilde devam ediyor aslında. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. İkinci sırada farklı bir işlem yapacağız. Ve modelimiz zaten kurulumu toplamda 2 sıra. 2 sırada bir aynı işlemleri tekrarlayarak devam eden bir çalışma olmuş olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim toplarla. Bir sonraki sıramız topsuz bir sıra. Bir sonraki sırayı nasıl yaptığımızı anlatacağım. Sonuna kadar geldik. Bütün sırayı 5 tane trabzan, bir tane top, 5 tane trabzan olarak ilerlettik. Şimdi sıranın sonunda yeni sıraya geçmek için 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum. Ve yine 5 tane trabzanın üzerine 5 tane trabzan yapacağım. Bu ilk yaptığım 3 zincir bir trabzan sayılıyor. 3, 4, 5 tane trabzanın tepesine
şu ilk üçlü zinciri bir trabzan sayarak 5 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi şu topun olduğu yere geldik. Tığıma ipi doluyorum. Şu boşluktan giriyorum. Şu boşluktan çıkıyorum. Tığıma ipi yakalıyorum. Birazcık ipi uzatıyorum. 1, 2. İkili trabzan yapıyorum. 2 kere zincir çekiyorum. 5 trabzanlı yere geldik. 5 tane trabzan yapıyorum tepesine. Diğer kısmı tekrar göstereceğim. Beş tane. 2 tane zincir çektim. Şimdi lastik örgü biliyorsanız, tığ işiyle lastik yapmayı biliyorsanız aynı onun gibi arkadan sarılmış oluyoruz aslında yaptığımız şu top grubuna. Tığımı şuradan geçiriyorum. Bakın şu boşluğun içerisinden geçiriyorum. Şuradan çıkartıyorum. Diğer boşluktan çıkartıyorum. Şöyle görünüyor bakın. Şuradan geçiriyorum. Buradan çıkartıyorum. İpi buradan yakaladım. İçerisinden geçirdim. Birazcık uzatıyorum. İpi 1, 2 kere de çıkıyorum. 2 tane zincir çektim ve beşli gruba geldim. 5 tane trabzan yapıyorum trabzanların tepesine. İki tane zincir çektim. Yine topun olduğu yerdeyim. Arasından geçirdim. 2 tane zincir çektim. Modelin tamamı bundan ibaret. Sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerliyoruz. Üçüncü sırada tekrar top yapma sıramız var. O sırayı da tekrar göstereceğim. Sonrasında model kurulumumuz tamamlanmış olacak. Sırayı da tamamladık. Şu şekilde görünüyor bakın tersinden. 3 tane zincir çekiyorum yeni sıraya geçmek için. Düz taraftan da bu şekilde görünüyor. Şimdi şu 5 tane trabzan yapacağız. Şu kısma yine 5 tane ikili trabzan yapıp şu topun aynısından yapacağız. 3 tane zincir çekmiştim zaten. 4 tane daha trabzan yapıyorum alttaki trabzanların tepesine. 2 tane zincir çektim. Tam olarak şu boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Boş bıraktığım ipi alıyorum. Geçiriyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. 4, 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Model bundan ibaret. Bütün sıraları aynı şekilde ilerletiyoruz. Yakından da bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi beden uzunluğunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz ama 5'in katları olacak şekilde zincir sayınız olmalı. 5-6 tane krem rengi top yaptıktan sonra hardal rengine döndüm. Bunların renk kodlarını, bu iplerin renk kodlarını açıklama kısmına yazacağım. 1, 2, 3, 4, 6 sırada, yani 6 tane top sırası aslında 12 sıra olmuş oluyor. 6 tane top sırası da sarıdan yaptım. 3 tane daha 3 sıra daha krem renginden yaparak arka kısmını tamamlamış oldum. Ön kısmında da yaka kısmına gelene kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde yine 6 tane top sırası tamamlandıktan sonra hardal rengine döneceğiz. Ön kısmını tamamen bu şekilde örüp geliyorum. Şimdi ön, arka ve kollar tamamlandı. Ön taraf şöyle, ölçülerini vereceğim şimdi. Sadece ön tarafı yaparken ön ve arka, daha doğrusu yaparken birebir aynı ön ve arka. Bittikten sonra sadece şu yaka açıklığı bırakmak istediğim yer hariç diğer yerlere birer tane tekli trabzan yaptım.
Şu şekilde tekli trabzan geçtim her bir zincirin tepesine. Bu da omuz detayı, yani omuz kısmı kasmaması için hem öne hem arkaya böyle birer sıra böyle bir işlem yaptım. Burası şu şekilde şuradan birleştiği zaman böyle bir boyun açıklığı oluşmuş olacak. Ön ve arka birebir aynı. Herhangi bir tarafı daha uzun yapmadım. Şöyle ölçüde vereyim. Ön taraf toplamda 42 santim eni var. Yani ön ve arka daha doğrusu. Boyu da bu en son yaptığım bir sıra bir sıra ikili trabzan sırası dahil 46 santimde boyu var. 42 santim eni, 46 santimde boyu var. Kollarını da söyleyeyim hemen. Kaç sıra olduğunu söylemiyorum çünkü burada sıra sayısı çok yanıltıcı olabiliyor. Sizin ip kalınlığınız, işte tığınızın kalınlığı, inceliği, örme şekliniz, elinizin sıkılığı bunlara etki edecek şeyler. O yüzden santim cinsinden veriyorum. Santim cinsinden daha sağlıklı bir sonuç elde ederiz. Şimdi kolun da eni 36 santim ve salaş bir kol zaten. Kolun boyu da 40 kolun boyu da 53 santim. 53 santim boy, 36 santim de en. Kol şöyle bölünecek. Yani ikiye katlanacak. Kol ikiye katlandıktan sonra şu kısma kolu şu kısma yerleştireceğiz. Buradan da dikişini yapacağız. Hem kol dikişini hem kolu gövdeye ekleme dikişini yapacağız. Sonrasında bu modelimiz tamamlanmış olacak. Modelde toplamda 2 yumak hardal kullandım. 3 yumak da bej renginden kullandım. Bu iplerin kodlarını açıklama kısmına ekleyeceğim sizin için bulup. Toplamda 5 yumakla böyle bir bluz elde etmiş oldum. Ve modelimiz tamamlandı. İstediğiniz her bedene kolaylıkla uyarlayabileceğiniz bir model oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar dilerim. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.